Selamlar herkese bir Bodrum sabahından. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Videoya bir ek yapmak istedim. Çünkü ben yaklaşık 2-3 gün önce bu videoyu çekmiştim. Henüz BYD lansmanı yapılmamıştı. Şimdi BYD lansmanı yapıldığı için ve BYD'nin de bir aracı bu incelediğimiz araç listesine girdiği için onu da önden bir video çekerek eklemek istedim. Bu teşvik belgesinin en büyük avantajı şu: bir düzenleme gereğince 20 tane servis, çağrı merkezi, sertifikalı çalışanlarla ilgili bir belge alınması gerekiyor. Çin'den getirilecek bütün elektrikli ve hibrit araçlarla ilgili, plug-in hibrit yalnız, teşvik belgesi alanlar bu belgeden muaf. Yani dolayısıyla BYD hariç şu anda Çin'den elektrikli veya hibrit araç hiç kimse getiremez. Diğer markalar ellerindeki araçları sattıktan sonra Çin'le ilgili piyasa sadece BYD'nin elinde. Bu kısa bilgiyi geçtikten sonra ama bununla ilgili zaten artık meclisten çıkmıyor bu tür kararlar. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle bunlar çok rahatlıkla zaten çıkabiliyor. O yüzden yarının ne olacağını bilemeyiz. Günümüz koşullarında değerlendirmek gerekir. Bir de bizim bu fiyatlara zaten müdahale olanağımız yok. Eleştirilir, yapılır, yapılmaz. O ayrı bir şey ama benim gördüğüm kadarıyla Avrupa fiyatlarıyla benzer fiyatlarda, yakın fiyatlarda 3 aşağı 5 yukarı oynayacaktır. Ayrıca zaten bir yatırım kararı almış marka. Hani ben markayı güzellemek açısından falan söylemiyorum kesinlikle. Ama siz de olsanız muhtemelen öyle yapardınız. Fabrika kuracaksınız, para lazım falan yani. Bu para kimden çıkacak? Senden, benden çıkacak yani. Yani günümüz koşullarında çok abartı bulmuyorum. Mevcut otomobil piyasasına göre BMW'nin yurt dışı fiyatına bakın, Almanya fiyatına bakın, Türkiye fiyatına bakın. Neyse, konumuz o değil. Konumuz şu: 70 kW üstü ve %10 ÖTV'li satılan uzun yola uygun olabilecek elektrikli araçlar. Açıklama kısmına da bu tabloyu koyacağım. Bu tabloyu kendiniz indirerek çok rahatlıkla inceleyebilirsiniz zaten. Bundan sonraki esas çektiğim videoda zaten diğerlerinin değerlendirmesini göreceksiniz. BYD Seal U'nun bu tablo içindeki yeri ne diyecek olursanız, KGM Torres EV-X'e büyük bir alternatif. LFP bataryalı bir araç almak isterseniz ona en büyük alternatif şu anda Seal U. NMC bataryalı olmadığı için şarj hızı düşük. Performansı da tabii ki SUV araç olduğu için bütün SUV araçlarda yaklaşık 110 km hızların üstünde sürtünme katsayısından kaynaklı menziliniz çok düşer. Bunu bilin. Yani ya sürtünme katsayısı çok düşük Tesla Long Range veya performans gibi araçları tercih etmeniz gerekiyor veya gelirse Hyundai Ioniq 6'nın büyük bataryalısını tercih edebilirsiniz ama onların da bu fiyatlarla yani %10 ÖTV ile gelebilmesi mümkün değil. Çünkü zaten küçük bataryalısını %10 ÖTV'nin sınırında satıyor. Bu açıdan bakıldığında performans istiyorsanız BYD Seal U sizin için uygun değil. Ama ekonomi ve uzun ömür istiyorsanız BYD Seal U sizin için bir alternatif olabilir. Daha önce yaptığım videoda bakabilirsiniz. LFP bataryaların hem avantajı hem dezavantajı var. En büyük avantajı LFP bataryaların ne? Uzun ömürlü olması. Döngüsünün çok yüksek olması. 1,5 milyon kilometre boyunca kullanıyorsunuz ve bataryanın kapasitesi %80 kapasitesini koruyabiliyor. %70 kapasitesini en kötü koşullarda koruyabiliyor. Bir büyük avantajı da yani kazalarda delinme, vurulma, kırılma bu tür durumlarda ısının açığa çıkma ihtimali çok düşük. Yanma ihtimali de çok düşük. Dolayısıyla çok daha güvenli. Ama enerji depolaması açısından NMC'ye göre çok dezavantajlı. O nedenle aynı güçteki bir batarya NMC'de daha hafif olurken LFP'de daha ağır oluyor. Bu ağırlıkta ne yapıyor? Hantallığı sağlıyor tabii ki. Yine aynı şekilde LFP bataryaların şarj hızları da düşük NMC bataryalara göre. Bu açıdan bakıldığında hem KGM Torres EV-X hem de BYD Seal U, eğer ben uzun süre molalarda durmak istemiyorum diyorsanız size uygun değil. Yani 300 km, 350 km
kilometrede bu aracı %10'dan %80'e şarj etmek için 45 dakika beklemek zorundasınız. Bunu göze almanız gerekir. Ama eğer ben beklerim 40 dakika, 15 dakika daha fazla beklerim ama benim için ekonomik olsun diyorsanız ekonomik bir araç. Şöyle ki ekonomik bir araç, yani fiyat açısından baktığımızda bu konfor ve kalite açısından baktığımızda ekonomik bir araç. Devamındaki videoda söylediğim gibi TOG bu araçların içinde 800 bin lira kredi olmasından kaynaklı en büyük avantaja sahip fiyat performans araç. Bu benim görüşüm, kişisel görüşüm tabii ki. Ama bunlara alternatif olarak BYD Seal U'nun da çıkması güzel bir şey yani. Bütün bu araçların içinde en büyük bataryaya sahip olan araç BYD Seal U. Virtüel özelliği var. Torres EV-X'ten bir defa her açıdan üstün. Yani bagaj kapasitesi hariç. Büyüklük olarak da buradaki araçlar içinde en uzun araç. Büyüklük olarak da büyük ama bagaj kapasitesi bu büyüklüğe göre küçük. Dönüş çapı da biraz Tesla gibi, Tesla'dan bir tık daha iyi. Yani manevra açısından da buradaki araçlara göre daha dezavantajlı. Isı pompası da var. Isı pompası olsa dahi LFP bataryalı araçlar maalesef soğuk havalarda hem şarj hızı anlamında hem de tüketim anlamında NMC bataryalı araçlara göre daha dezavantajlı. Buradaki araçlar içinde her aracın kendine göre avantajı veya dezavantajı var. Bu avantajlardan hangisi size uygunsa, yani sizin için örneğin menzili uygunsa ona göre, bagaj kapasitesi önemliyse ona göre, fiyat önemliyse ona göre tercihinizi yapmanız gerekiyor. Yani şu araç şu araçtan daha iyidir diyemezsiniz. Ama şöyle diyebilirsiniz. Şu araç şu araçtan menzil olarak daha iyidir. Veya şu araç şu araçtan bagaj kapasitesi olarak daha iyidir diyebilirsiniz. Yani spesifik konularda şu araç şu araçtan daha iyidir diyebiliriz. O nedenle size göre iyi olan bir başkasına göre kötü olabilir. Size göre kötü olan bir başkasına göre iyi olabilir. Kişisel olarak değerlendirecek olsam ben çok sakin kullanan birisi olduğum için ve benim için sürenin de çok büyük önemi yok. 30 dakika, 40 dakika otururum, yemeğimi yerim, keyfime bakarım, dinlenirim, yoluma koyulurum. Benim için BYD Seal uygun. Ama örnek veriyorum, Peugeot'un E3008'i GT'si %10 ÖTV ile gelmiş olsa ben buradaki araçların içinde daha az sorunlu diye TOG'a göre daha az riski var diye Peugeot'u seçebilirim. Örnek veriyorum. Ama Kia veya Cupra küçük bir araç olduğu için benim çok tercihim olmayabilir. Ama şehir içi çok kullanımım olsa Cupra Born'u da Kia'yı da tercih edebilirim. Ama onların üst paketlerini almayı daha çok isterim. Şimdi diğer videoya geçelim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar selamlar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birgi, Ödemiş, Tire, Gölcük bu bölgeleri bir gezmek istemiştik. Uzun süredir de aklımızdaydı. Hem daha az kalabalık olur, daha sakin olur diye düşündük. O nedenle havalar da güzel gidince bu Kasım ayının ortalarında ben doğanın renklerini çok seviyorum. Fotoğrafçılık açısından da çok uygun oluyor. Kasım'ın ortasını tercih ettik. Hava da çok güzel gerçekten. Kuş ve doğa sesleri içinde çok güzel bir ortam. Bu videoda sizinle uzun yol için alternatif olabilecek ama %10 ÖTV'ye girmiş olan 70 kWh üstündeki batarya kapasitesine sahip olan araçlar üzerine sohbet etmek istedim. Bunların bir kısmını ben deneyimledim. Test sürüşleri yaptım. Ama bu test sürüşleri test sürüşleri demek çok mümkün değil. Çünkü belirledikleri bir güzergah oluyor. Yani 4-5 kilometrelik bir sürüş yapıyorsunuz veya en fazla 10 kilometreye çıkabiliyor bu sürüş. Arabayla ilgili fikir edinmek için yeterli bir süre olmuyor. Dolayısıyla ben teknik veriler üzerinden bir değerlendirme yapacağım ama işte test sürüşü sırasında bir de yanınızda bir kişi oluyor. O sırada çok şey yapamıyorsunuz. Yani soracağınız şeyler oluyor ona ama hani eleştiri çok mümkün olmuyor. Zaten bir gün 2 gün boyunca da size vermelerini talep ettiğinizde genellikle eleştiriye çok açık olmuyor markalar. O nedenle onu da tercih etmiyorum. Yakın arkadaşlarımın elektrikli araçlarıyla
hızıyla olduğunda bir ihtimal o şekilde bir değerlendirme yapabilmiş oluyorum. 70 kW üstü ve %10 ÖTV'de alternatifsiz bir şekilde fiyat performanslı araç TOG. Seversiniz ya da sevmezsiniz. İşte hataları vardır, eksikleri vardır. Kimisi çok sıkıntı çekmiş olabilir. Özellikle geçmişte satılan araçlarda bazı sıkıntılar gerçekten oldu. Olan arkadaşları da bizzat gördük zaten. Gruplarda da paylaşılıyor. YouTube'da da paylaşılıyor. Yakın arkadaşlarımızdan da oldu. İşte benim arkadaşım oldu. İşte şarj alamadı. Şarjı kesildi. İşte bir bildirim gelmiyor uzaktan erişim olmadığı için. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Filtre kahvemiz de geldi. Şimdi onunla güzel, zevkli bir şekilde değerlendirmemizi yaparız. Gruptan da oldu. Videolarını attılar zaten. Maalesef TOG'un hem yönetim kadrosu hem teknik ekibi bu konuda yetersiz kalmıştı. Yani bu kadar uzun sürede bu kadar basit sorunların çözülememesi başka bir şekilde değerlendirilemez. Yani kusura bakmasınlar, alınıyor olabilirler ama ben TOG'un iyi olması için bunları söylüyorum. Daha iyi noktaya gelmesi için. Aslında çoğunluğu olan problemlerin aracın yürümesine engel hatalar değildi. Ama bir kısmı yolda kalan da oldu. Bir kısmı yürümesine engel hatalardı. Bir başka şey de bu hatalar bilmiyoruz. Belki de birikim yarattıkça aracın yürümesine engel hatalar da olabilecek. Bataryada sorunlar yaratabilecek hatalar da olabilecek. İşte bizim grupta Hasan Bey var. Gerçekten memnun yani TOG'dan. Hataları da falan da var. Diyor ki ben TOG'a diyor yani akıllı cihaz gibi değil. Vuruyorum kamyon gibi, kamyonet gibi her şeyi yapıyorum diyor. Onun diyor hata demesine hiç aldırış bile etmiyorum diyor örneğin. Ama ben de ısrarla şunu söylüyorum. Bilmiyoruz. Bunlar elektronik aksamları olan bilişimle ilgili aksamlar. Aracın yürümesine engel hatalar değil ama ileride bu bir birikim yaratıp veya farklı hatalara neden olabilir. Bunu bilmiyoruz. Bu konuda uzman değiliz. Zaten o nedenle olasılıkları bahsediyorum. Olabilir diyorum. Kesin bir şey kimse söyleyemez yani bu konuda. İşin uzmanı olmayanlar için söylüyorum. Belki bataryasında dediğim gibi bir problem çıkacak. Belki farklı bir şeyde problem çıkacak. Dolayısıyla orada çıkan, ekranda çıkan hataları ben önemsiyorum. Başkaları önemsemeyebilir. İşte dediğim gibi Hasan Bey ismini de anlıyorum. Selamlar olsun. Çok önemli değil diyor. Benim diyor aracı diyor yürütmeme engel şeyler değil bunlar diyor. Ama ben dediğim gibi ben önemsiyorum. Neden orada hata çıkıyor o zaman? Kenara çekin, işte aracı durdurun, TOG Care'i arayın diyor. Niye öyle bir şey çıkıyor o zaman? Madem öyle. Bence ciddiye alınması gerekiyor. Büyük küçük demeden bu hataları. Neyse o kısımları geçtim ama son satılan özellikle Eylül'den itibaren Ekim'den itibaren satılan TOG'lardaki hataların daha azaldığını görüyoruz. Bu hatalar sonra orada çıkacak mı çıkmayacak mı onları bilmiyoruz. Bütün bu hataları kabullenip alabilecekseniz şu anda TOG uzun menzil hem dolu olan paketi donanım olarak hem de daha az donanımı daha düşük olan paketi alternatifsiz bir şekilde fiyat performans bir araç. Aynı zamanda 800 bin lira gibi çok yüksek bir kredi. Yani benim MG'ye verdiğim para kadar 1 milyon 100 bin lira para veriyorsunuz. Hatta seçeceğiniz donanıma göre çok daha az veriyorsunuz ve onu para piyasası fonlarında veya katılım fonlarında bile değerlendirirseniz en az 1/3'ünü geri alıyorsunuz. Yani yaklaşık TOG size 1,5 milyona mal oluyor. 1 milyon 600'e mal olsun. Hadi parayı kötü değerlendirdiniz. Standart faize koydunuz veya standart katılım fonlarına koydunuz diyelim ki. En düşük olanda bile değerlendirirseniz 1 milyon 600 bin liraya geliyor. İkinci elleri zaten 1 milyon 600 bin lira. Bir ara ikinci ellerle ilgili de video yapacağım ama ben olsam ikinci el araç almaktansa şu günlerde sıfır araç almayı tercih ederim. TOG'la ilgili de genel olarak ben burada teknik verileri koyuyorum zaten. Avantajlı bir araç. Yani bir defa bataryası çok güçlü. Buradaki değerlendireceğimiz araçların içinde bataryası en iyi olan araç. 88,5 kWh brüt bataryaya sahip. Yaklaşık 84-85 kWh'de net kullanılabilir bataryaya sahip. Çok fazla soğuklarda evet bir tık diğer araçlar gibi aynı şekilde daha fazla tüketim yapıyor. Orası bir gerçek ama bataryası kurtarıyor yani. Ve 110 km hızın üstüne çıkmadığınız koşullarda da rahatlıkla 350 kilometreleri, 400 kilometreleri en soğuk havalar
havalarda bile yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki bu topografiye falan bilinen şeylere bağlı. Zaten baktığımızda 70 kWh üstü %10 ÖTV'li araçlar içinde en yüksek torka sahip, en yüksek hız sınırlamasına sahip, pili en yüksek olan araç. DC şarj hızı da çok iyi. 180 kWh pik değeri. Ama önemli olan yarım saatte yaklaşık %10'dan %80'e ulaşması. VLTP aralığı da gayet iyi ve görüyoruz kullanımlardan VLTP'ye çok yakın veriler elde etmek mümkün. Aracın genel büyüklüğü de gayet iyi. Büyük, aile içinde bir araç olabilir. Bagajı biraz o boyutlara göre küçük kalıyor. Onu da kendi ihtiyaçlarınıza göre değerlendireceksiniz artık. Isı pompasının olmaması bir dezavantaj ama ülkemiz şartlarında kışın ve soğuk havaların çok uzun gittiği yerler hariç ısı pompasının %5, %10 gibi en fazla o kadarlık bir katkısı oluyor. O nedenle o göz ardı edilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Ege, Akdeniz bu bölgelerde yaşayan insanlar için çok büyük bir ihtiyaç değil ısı pompası. Donanımlarına baktığımızda da V1'in donanımları da aslında kötü değil. Ben kendim tercih etmiş olsam en üst V2 paketini öneririm. Hem satmak için hem de kullanmak için daha konforlu, daha güzel. O fiyatlara değecek donanımlar. Bir başka araç 70 kWh üstü NMC bataryaya sahip bu da. Peugeot'un E3008'i yalnız Allure paketle %10'la satılıyor. Bazı arkadaşlar işte GT paketinde %10'la satıldığını, satılacağını gibi şeyler söylüyorlar. Ama ben bunları çok yapamıyorum. Çünkü aslında TOG ve Tesla hariç bütün markaları bu konuda eleştiriyorum. Her bayi ayrı bir fiyat veriyor. İşte ben yakın zamanda anlatmıştım, Subaru benden çok yüksek paralar talep etti yani. Antalya bayisi söylüyorum da benden çok yüksek paralar da talep etti. Ben genel merkezine de ilettim. Bana dediler ki bir fiyat tavsiye ediyoruz. O tavsiye ettiğimiz fiyattan satmak zorunda değil dediler. Böyle geçiştirdiler. İşte Hyundai'yi bu MG'yi almadan önce Hyundai bayisini aramıştım. Onlar da aynı şekilde. Her biri ayrı bir fiyat veriyor. Şu ay gelecek diyor. Bu şöyle diyor. Böyle diyor. Bana gelmiyor bu tür şeyler ya. Sevmiyorum böyle şeyleri. Yani aracın bir fiyatı vardır. Belirlersiniz. Her yerde aynı şekilde satarsınız. Yani müşteriyi kandırmak bu ticari olarak da güzel bir şey değil. Ama insanlar mecbur kalıyorlar, alıyorlar. O ayrı bir şey yani. Ama ben kendimi mecbur hissetmiyorum açıkçası. Aramızda geldi. Etrafımızda dolanıyor. Kahvemizin de kokusunu aldı. Kahvemiz de güzel. Şimdi Peugeot'un eğer GT paketi %10 ÖTV ile satılmış olsaydı gerçekten önerilebilecek bir araç. Çok güzel. Hem boyutlar olarak hem tasarım olarak beğendiğim bir araç. Ama Allure paketi sadece 21 inç ekran ek donanımıyla birlikte geliyor ki o bence yetersiz. Esas olarak eklenmesi gereken donanım benim kendi kişisel görüşüm adaptif sürüş sistemlerinin tam olarak eksiksiz olarak gelmesi gerekiyor. Mini Cooper'da olduğu gibi maalesef donanım eksik geliyor Allure'de. Ama donanım farklılıklarını hem TOG'da hem Peugeot'da hem de Kia'da ben koyacağım ekrana. Kendi sitelerinden de bulabilirsiniz. Bu donanım eksiklikleri sizin için çok önemli değilse tercih edebilirsiniz tabii ki. Daha sorunsuz bir araç alayım. İşimi şansa bırakmayayım. TOG'u da çok sevemedim diyebilirsiniz. TOG'la geçmişte belki problem yaşadınız. Belki yakınınız problem yaşadı. Belki henüz tam oturmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Eğer bu şekilde bakış açınız varsa alternatif olarak farklı araçlara tabii ki kişiler yönelebilirler. Yani niye şunu alıyorsunuz, niye bunu alıyorsunuz, niye onu seçmediniz kimse kimseye diyemez. Eğer sizi tatmin ediyorsa Allure paketi alabilirsiniz tabii ki. 70 kWh'in altında çok fazla alternatif yok çünkü. Boyutu da iyi, büyük. Aracın gücü de iyi. NMC batarya. Soğuk bölgeler için de iyi. Ben daha çok soğuk bölgeler için NMC bataryalı araçları öneriyorum. LFP bataryalı araçlar evet evinizden şarj imkanı varsa ve her gün şarj ediyorsanız büyük sorunlar yaratacak şeyler değil. Ama NMC bataryalar daha verimli soğuk havalarda. LFP bataryayı da seçmenizde bir sakınca yok. Eğer evinizden şarj imkanı varsa, sizi de şarj hızı rahatsız etmiyorsa. Aracın optimum seviyeye gelmesi de belli bir zaman alabiliyor bazı araçlarda. Peugeot'un bagajı da iyi, dönüş çapı da iyi. Yani kıvraklık açısından da iyi, manevra kabiliyeti açısından da iyi. Isı pompası da var. Bir başka araç şu anda popüler olan Kia EV3. Kia EV3 buradaki araçların içinde, şu anda ülkemizde satılan araçlar için bahsediyorum. Ben bu videoyu hazırlarken ülkemizde satılan araçlar için belirtiyorum. En küçük boyutlardaki araç.
Kia EV3, ben daha önce Kia'nın Niro'sunu kullandım, elektrikli araç. Niro kadar bir araç, hatta Niro'dan daha boyut olarak bir tık daha küçük ama iç hacim olarak Niro gibi benzer büyüklükte bir araç, yakın büyüklükte bir araç. 3 tane farklı donanımı var. Net 78 kW bataryalı araç olarak baktığımızda en alt paket 1.640.000 lira, en üst paket GT ise 1.920.000 lira. Yalnız şunu belirtmek gerekiyor. Kia'da hem Prestige hem de GT paketi için söylüyorum. Şu anda araç bulmak pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ama sormak gerekiyor. Belki de bulunabilir. Eğer bulunabilirse tabii ki GT paketi dolu bir paket. Prestige paketi de dolu bir paket sayılır. Dolayısıyla hem Prestige paketi hem de GT paketi güzel. Fakat fiyatı bir tık daha iyi olmalıydı diye düşünüyorum. Ben talep fazla olduğu için tabii ki, bir de araç sayısı az olduğu için getirilecek araç sayısı, fiyatlarda ben çok opsiyon tanıyacaklarını düşünmüyorum. Belki zamanla eğer alternatifler artarsa, BYD'nin getirdiği araçlarda çok talep görürse belki de yapabilirler opsiyon fiyatlarda. Ama şimdiki koşullarla değerlendirmek gerekiyor. Şimdiki koşullarla baktığımızda boyut haricinde aracın özellikle uzun yol için baktığımızda uygun bir araç olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tamamen aracı gidip görmeniz gerekiyor, test etmeniz gerekiyor. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu, karşılamıyor mu tasarım ve büyüklük olarak? Onlara bakmanız gerekiyor. Diğer araçlara göre tercih eder misiniz, etmez misiniz? Bunlara sizin karar vermeniz gerekiyor. Menzil olarak en iyi araçlardan bir tanesi. Onu söylemek gerekiyor. Hatta en iyi araç diyebiliriz. Cupra'nın şu anda satılmadığını düşündüğüm için, eğer Cupra satılırsa Cupra daha iyi menzillere sahip bir araç olmuş olacak. Cupra Born. Kia bu araçların içinde en düşük performansa sahip olan araç. Onu bilmek gerekiyor. Kia'yı alacaksanız tamamen uzun yolda daha düşük tüketimle daha uzun menzillere ulaşmak için almanız gerekiyor. Yoksa hem performans açısından hem de büyüklük açısından Kia diğerlerine göre daha eksi durumda. 70 kWh üstü bataryaya sahip %10 ÖTV'li araçlar içinde en büyük bagaj kapasitesine sahip olan araç ve LFP bataryaya sahip olan araç KGM Torres EVX. Alanlar da memnun genel olarak. Dolu da bir araç. Malzeme kalitesi açısından birkaç eleştiri yapılabilir ama bu fiyatlara, bu büyüklükte ve LFP bataryaya sahip bir araç olması nedeniyle bu fiyat kabul edilebilir düzeyde diyebiliriz. Tabii LFP batarya olması nedeniyle özellikle şarj hızı diğer araçlara göre, NMC bataryalı araçlara göre daha düşük. Bir de büyük araç olması nedeniyle tabii ki sürtünme katsayısı yüksek. O nedenle 110 km/saat hızların üstünde seyahat durumunda uzun yolda verimliliği azalacaktır. Menzili de çok azalacaktır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki araçların içinde en düşük sürtünme katsayısına sahip olan araç Kia EV3. Bir de bunlara alternatif olabilecek, gelmesi halinde, satılması halinde ve hep önerdiğim, size de takip etmenizi önerdiğim elektrikli Lota, Ozan arkadaşın ve DRTR yeni kanal açtı. O da Engin Hoca önermişti. Onu da takip etmeye başladım. Onların bir canlı yayında bahsetmişlerdi. Cupra Born işte gelecek, Türkiye'de satılacak %10 ÖTV'den diye. Eğer o şekilde olursa şu anda 70 kWh üstü bataryaya sahip %10 ÖTV'li araçlar içinde teknik veri anlamında en olumlu veriye sahip araçların başında geliyor Cupra Born. Daha önce İstanbul'da bu aracı görmüştüm. Gidip sadece tasarım olarak bakmıştım, içine binmiştim falan yani. Çok güzel bir araç, çok beğendim. Kompakt, küçük bir araç. Yani büyük SUV tarzında bir araç değil, onu bilin. Benim tercih edebileceğim bir araç. Yani hem menzil olarak, hem şarj hızı olarak, hem boyutlar olarak baktığımda güzel, tercih edilebilecek bir araç. Aileler için çok uygun değil. Çocuklu aileler için özellikle işte arka bagaj açıklığının daha büyük olmasını istiyorsanız, bagajın da daha büyük olmasını istiyorsanız tabii ki KGM Torres, Peugeot E3008 ve TOG tercih edilebilir. Bu araçlar bu şekilde. Bunlara alternatif olabilecek araçlara bakmak gerekirse 60 kWh'in üstündeki araçların verilerini de koyuyorum. Aynı zamanda bunları link olarak da açıklamada paylaşıyorum. Bu linkten bunların Excel tablolarını kendiniz de indirebilirsiniz, görebilirsiniz, karşılaştırabilirsiniz. Kararınızı ona göre verebilirsiniz. Neden onları da koydum? Evet, onlar batarya olarak küçük, doğrudur. Ama şöyle değerlendirebilirsiniz onları da. Bir defa mesela Hyundai Ioniq 5. Şarj hızı çok yüksek. Seyahat ettiğiniz güzergahlarda da eğer uygun
bu şarj hızında istasyonlar varsa özellikle uzun yolda sıkıntı çekmezsiniz. Çünkü çok kısa sürede şarj edebilirsiniz. Eğer sizin için mola verdiğiniz zamanlardaki süreler önemliyse, yani ben uzun durmak istemiyorum molada diyorsanız, o zaman evet Hyundai Ioniq 5'i tercih edebilirsiniz veya Hyundai Ioniq 6'yı tercih edebilirsiniz. Hyundai Ioniq 6'nın bence en önemli olumsuz tarafı bagaj açıklığının, yükleme açıklığının çok dar olması. Camla birlikte açılabilmiş olsaydı, kupe araçlarda olduğu gibi, Tesla'da veya bazı araçlarda olduğu gibi camla birlikte açılsaydı çok güzel olurdu. Çok verimli bir araç, özellikle uzun yol açısından baktığımızda. Bataryası daha küçük olmasına rağmen Hyundai Ioniq 5'ten uzun yolda uzun menzil verebilecek bir araç. Tasarım olarak da en azından alternatifler elinizde olmuş olur. Ama 60 kWh'nin altındaki bataryaya sahip araçları bütçeniz çok kısıtlı değilse size önermem. Bütçeniz çok kısıtlıysa 60 kWh'in üstünde MG var. Yani madem ki bütçeniz çok kısıtlı, ben de 60 uzun yola da gidiyorum arada diyorsanız MG4'ü alabilirsiniz Luxury'yi. Ama ben %10 ÖTV'li ve 70 kWh'in üstündeki bataryaya sahip olan araçlarda birinci sırada fiyat performans olarak TOG'u görüyorum. Daha sonra eğer gelirse Cupra Born'un tercih edilebileceğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde LFP bataryalı olması nedeniyle Ege, Akdeniz gibi daha ılıman bölgelerde yaşayan kişiler için KGM Torres tercih edilebilir diyorum. Dolu da bir araç donanım olarak. Eğer Peugeot'un E3008'i GT paketi %10 ÖTV ile satılırsa kesinlikle diğer araçlardan daha ön plana çıkabilecek bir araç. Beğendiğiniz tasarıma göre, ihtiyaçlarınıza göre ve bütçenize göre bu araçlardan birini tercih edebilirsiniz. Özellikle evinden şarj imkanı olan kişiler için ben elektrikli araçları öneriyorum. Ama aynı zamanda elektrikli araçlar almadan önce bilinmesi gereken bazı şeyler var. Onun için de o konuda yaptığım videoda kendi görüşlerimi aktarmıştım zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.